İlk bakışta her şey ne kadar masum değil mi? Renkli ışıklar, dönen çarklar, şık kıyafetler ve eğlence adı altında pazarlanan bir heyecan. Birkaç jeton atarsın, belki biraz zaman geçirirsin. Peki sadece bir oyunsa neden dünya genelindeki intihar vakalarının gizli tetikleyicilerinden biri oldu? Neden imparatorluklar bu masalarda kaybedildi? Bir zarın dönüşüyle neden aileler darmaduman oldu? Bu videoda kumarla alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Yani kumar oynamakla alakalı değil tabii ki. Kumarın tarihçesinden tutun bilimine, evrimine, her şeyini işleyeceğiz bu konuda. Kumar insanlık tarihi kadar eskidir desek abartmış olmayız. Arkeolojik kazılar bize gösteriyor ki insan yerleşik hayata geçmeden önce bile şansını deniyordu. Milattan önce 3000 yılına Mezopotamya'ya gidelim. O dönemde henüz para icat edilmemişti ama insanlar hayvanların açık kemiklerini yontarak ilk zarları yapmışlardı. Amaç sadece oyun değildi. Tanrılarla iletişim kurduklarını, geleceği okuduklarını zannediyorlardı. Yani kumarın kökeninde tam da kaderi kontrol etme arzusu yatıyordu. Çin Seddi'nin inşası sırasında işçilerin maaşını ödemek ve devletin hazinesini doldurmak amacıyla Keno benzeri oyunların oynatıldığını biliyor muydunuz? Evet, tarihin en büyük yapılarından biri aslında bir piyango sistemiyle finanse edildi. Roma İmparatorluğu'nda askerlerin miğferlerinde zarlar taşınırdı. Yani İncil'de İsa çarmıha gerildiğinde askerlerin onun kıyafetleri için kura çektiği, yani bir nevi kumar oynadıkları anlatılır. Tarih boyunca krallar taşlarını, tüccarlar ise gemilerini bu masalarda bıraktı. Ama asıl büyük değişim 17. yüzyıl İtalya'sında, Venedik'te yaşandı. İlk resmi kumarhane olan Ridotto açıldığında artık kumar sokaktan çıkıp kurumsal bir endüstriye dönüşmüştü. Peki bizi bu masaya bağlayan şey ne? Sadece açgözlülük mü? Tabii ki de hayır. Cevap kafatasımızın içinde, beynimizin derinliklerinde yatıyor. Dopamin. Kumar oynadığınızda beyniniz tıpkı metamfetamin veya kokain kullanmışsınız gibi tepki verir. Ancak kumarın çok daha sinsi bir silahı vardır. Belirsiz ödül sistemi. Ünlü psikolog Skinner güvercinler üzerinde bir deney yaptı. Güvercin düğmeye her bastığında yem gelirse bir süre sonra sıkılıyordu. Ama düğmeye bastığında yem bazen geliyor bazen gelmiyorsa güvercin o düğmeye takıntılı bir şekilde sürekli basmaya devam ediyordu. İşte slot makinelerinin çalışma prensibi tam da buradan köken almakta. Bir de kıl payı etkisi dediğimiz biyolojik bir kandırmaca var. Slot makinesinde 2 tane yedi bir araya gelir ama üçüncüsü çok az bir farkla kaçar. Kaybettiniz değil mi? İşte beyniniz öyle algılamıyor. Beyniniz o anı neredeyse kazanıyordum diye kodluyor ve bir dopamin salgısı gerçekleşiyor. Siz kazandım sanırken tekrar deniyorsunuz, tekrar deniyorsunuz. Kaybetmek bağımlı bir birey için dur demek değildir. Bir dahakine kesin kazanacağım demektir. Kumarhanelerde çok ünlü bir söz vardır. Kasa her zaman kazanır. Bu bir deyim değil, matematiksel bir kesinliktir. Buna house edge yani kasa avantajı denir. Örneğin rulet. Masada 36 sayı var sanırsınız ama 0 da vardır. O yeşil sıfır istatistiği bozar ve uzun vadede matematiksel olarak kazanma şansınızı yok eder. Kısa vadede şanslı olabilirsiniz. Birileri büyük ikramiyeyi kazanabilir. Amaç zaten budur. Kazanan birini vitrine koymak. Çünkü o kişi diğer binlerce kaybeden kişinin umudunu besleyen bir reklam panosundan ibarettir. Kumarhanelerin mimarisi bile sizi tuzağa düşürmek için tasarlanmıştır. Hiçbir kazinoda duvar saati göremezsiniz. Pencere bile yoktur. Dış dünyayla, zamanla, geceyle, gündüzle bağlantınız kopartılır. Sadece oyun vardır. Oksijen seviyesinin yüksek tutulduğu, ışıkları sizi uyanık tutacak frekansta ayarlandığı, devasa bir laboratuvar kobayından başka bir şey değilsinizdir. Eskiden kumar oynamak için Las Vegas'a, Kıbrıs'a veya yeraltı mekanlarına gitmeniz gerekirdi. Şimdi ise kumarhane tek tık yakınınızda. Online bahis siteleri ve kripto kumarhaneler bu bağımlılığı 7/24 yatak odamıza kadar soktu. Ve daha korkuncu çocuklar. Video oyunlarındaki loot box sistemi çocukları erken yaşta kumar mekaniğiyle tanıştırıyor. Parayı ver, kutuyu aç, içinden ne çıkacağı belirsiz. Size de tanıdık geldi mi? Bu dijital bir slot makinesidir. Kumar ağı sadece oyundan ibaret değildir. Tefeciler, kara para aklama operasyonu ve organize suç örgütleri bu pastadan payını alır. Bir bağımlı sadece parasını kaybetmez. Önce yalan söylemeye başlar. Sonra arkadaşlarını, ailesini, itibarını ve en sonunda da benliğini kaybeder. İstatistikler kumar bağımlılarının intihar yüzdelerinin diğer bağımlılıklara oranla çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü kumar içinde dibe vuruş saniyeler içerisindedir. Kumar şansın peşinden koşmak gibi gözükse de aslında matematiksel bir kesinliğin biyolojik bir zaafla çarpışmasıdır. Ve bu çarpışmada üzülerek söylüyorum ki insan beyni her zaman kaybetmeye mahkumdur. Bu videoyu yapmamın sebebi o renkli ışıkların ardındaki karanlığı sizlere gösterebilmekti. Eğer siz veya bir yakınınız bu döngünün içindeyse unutmayın.
Bu bir irade zayıflığı değil, tıbbi yardım gerektiren bir durumdur. Kumarın vaat ettiği büyük hayat aslında sadece kasanın zenginleştiği bir illüzyondan ibaret. Hayattaki en büyük kazanç alın teriyle kazandıklarınızı sevdiklerinizle huzurlu bir şekilde harcayabilmektir.